Duyguları öldükten sonra kendi boşluğunda yaprak gibi savrulmaya başlamıştı. Herkesin itip kalkması karşısında tek sahip çıkanın kızı olması onun için büyük şanstı. Ölseydi daha iyi olurdu diyenlere inat, yaşam mesaisini doldurmaya devam eden Nuri, küçük bir odadan ibaret olan dünyasında kendini yeniden doğurmaya, büyütmeye ve yaşatmaya gayret ediyordu. Merhaba, şu an aşırı mutluyum çünkü az önce elime bir şey ulaştı. Hep hayalini kurduğum bir şeydi. Hazır mısınız? Tadam! Bu benim resimim. Bilmeyenler için ben ressamım. Bu da resmin adı ve benim adım, soyadım. Bu resim zaten hani beni Instagram'da takip edenler bilir ki en çok sattığım resim bu. En çok insanların istediği, en çok toplumsal sorunlarda paylaştığım resim bu. Ben de hep de bir defterim olmasını istemiştim. Böyle bir eskiz defteri. Şöyle. Böyle işte çantanda koyabilecek. Şöyle bir defter. Almak isteyenler Shopier linkini aşağıda bırakıyorum. Zaten bu resim dijital bir çizim. Resminin baskısı da Shopier dükkanımda var. Bu da orada var. Öyle işte, çok mutluyum. O yüzden şimdi gidip bir şeyler karalayacağım içinde. Çocukluğumda bir kovan gibi gördüm kendimi. Basit, sıradan insanlar hayat üzerine bilgilerinin, düşüncelerinin balını arılar gibi kovanıma taşır, sunabildikleri ne varsa ruhumu zenginleştirmek üzere getirip cömertçe sunardı. Bal her zaman temiz olmazdı. Hatta çoğu kez acı olurdu. Ama her bilgi yine de baldı. Aslında yıllardır görmesek de biz arkadaşlarımızın hayatlarının bir parçasıyız. Biz birbirimizin içindeki dünyalarız. Ölene kadar arkadaşlarımızın parçalarına ya da iç dünyalarımıza sahip çıkarız. Her şey çok geç olsa bile. Biz birbirimizin parçalarına sahip çıkıyoruz. Kalbimizin derinliklerinden gülümsediğimiz parçalar onlar. Bir yerlerde kalbimiz kırılsa ve artık hayatımızda olmasalar bile ya da şu an oldukları kişiyi beğenmesek bile anılarını hala seviyoruz. Çünkü arkadaşların kahkahalarımızın tarihidir. Ve tabii ki ağlamanın da.
Size umut ve boşluğun doğası hakkında kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. 1989'da hayretler içinde ülkenin lideri olmamdan birkaç ay önce ölümden kurtuldum. Sanatçı arkadaşlarımla buluşmak için Prag'ın Okrovehlitz adlı yemyeşil bir bölgeye gitmiştim. Ateşin yanında güzel yemek yedikten sonra yakınlardaki bir eve giden karanlık yolda sarhoş arkadaşıma eşlik ediyordum. Bu mutlak karanlıkta hiçbir şekilde sarhoş olmama rağmen aniden beton duvarla çevrili bir kara deliğe düştüm. Evet, kanalizasyon kuyusuna düşmüştüm. Kusura bakmayın ama sadece ve sadece bok vardı. Her yeri kaplayan bu dışkı arazide yüzme çabalarım boşunaydı. Ne kadar uğraşırsam o kadar da batıyordum. Aynı zamanda başımın üstünde büyük bir mücadelenin sesi de geliyordu. Yerel sakinler yüzüme el feneri tutarak birbirlerinin kollarını, bacaklarını ve kıyafetlerini tutup vücutlarına tutunayım diye bana doğru uzatıyorlardı. Bu beni kurtarmaya yönelik sonuçsuz çabaların bir kargaşasıydı ve bu cesur kurtarma girişimleri yarım saat sürdü. Boğulmamak için burnumu o korkunç lağım kokusu hacminin üzerinde zar zor tutabiliyordum ve bunun benim gerçekten sonum olduğunu düşünüyordum. Yani artık bu saatten sonra işim bitti diye düşünmüştüm. Zulmün yüksek merdivenine indirmek gibi iyi bir fikri olan biri için ne garip bir ölüm değil mi? Bu lağımdan 2 ay sonra başkanlık ofisine gireceğimi kim tahmin edebilirdi ki? Ne de olsa Okrovehlitz lağımlarında boğulan ilk oyun yazarı olmak benim kaderimdi. O çukurda mücadele etme deneyiminde dikkat çekici olan şey umudun umutsuzluktan ve boşluktan nasıl çıktığıdır. Absürt türün tiyatrosundan her zaman derinden etkilenmişimdir. Çünkü bence bu tiyatro türü dünyanın gerçekliğini olduğu gibi gösteriyor. Sürekli kriz içinde olan bir dünyayı. Absürt tiyatrosu insanın metafizik kesinliğinin nasıl silikleştiğini, maneviyatla ilişkisinin nasıl kesildiğini ve artık anlamını hissetmediğini gösterir. Yani ayaklarının altındaki zeminin nasıl boşaldığını gösteriyor. Barışı Bozan adlı kitabımda da söylediğim gibi bu hayatı alt üst olmuş dünyası başına yıkılmış, geri dönülmez bir şekilde bir şeyler kaybettiğini hisseden ancak bu gerçeği kabul edemeyen ve bu yüzden gerçeklikten kaçan insandır. İnsan coşkusunun yanılsamaya dayandığını anlamanın anlaşılabilir sonucu mutlak şüpheciliktir. Bu şüphe tarihin insanlıktan çıkarılmasına yol açar. Başımızın üzerine gezinen tarih kendi yolunu çiziyor. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Bizi aldatıyor, mahvediyor ve bize acımasız şakalarını gönderiyor. Ama tarih başka bir yerde olan bir şey değil. Tarih burada olur. Hepimiz tarihin yapımında bir rol oynarız. İnsan boyutunu dünyaya geri yüklemek herhangi bir şeye bağlıysa burada ve şu anda nasıl davrandığımıza bağlıdır. Sık sık düşündüğüm umut, özellikle hapishanede veya benim gibi çukurun dibinde mahsur kalmış umutsuz durumlarda bir ruh halidir ve dünyanın durumuyla hiçbir ilgisi yok. Ya umudumuz var ya da yok. Umut tahmin değil, ruhumuzun ön yargısıdır. Her birimiz kendi içimizde gerçek ve temel umudu bulmalıyız. Kimse umudu bulmayı bir başkasına emanet edemez. Bu derin ve güçlü anlamda umut, durum hoşumuza gittiğinde durumdan zevk almakla eş anlamlı değil. Çok yakında meyve vereceği bilinen şeylere yatırım yapmak anlamına gelmez. Aksine umut, başarı için çabalama yeteneğidir. Kuşkusuz umut, iyimserlik, iyi bir şeyin olacağına inanmak değil. Aksine sonuç ne olursa olsun anlamlı bir şeyin gerçekleştiğinin güvencesidir. En önemlisi bize yaşama ve her zaman yeni şeyler deneme gücü veren, şu anda olduğu gibi her şey umutsuzca umutsuz göründüğünde bile bir tür umuttur. Bu saçmalık karşısında şunu söylemek gerekir ki, hayat boşuna, amaçsız, anlamsız, sevgisiz ve en nihayetinde umutsuz yaşayarak onu değersizleştirmemize izin vermeyecek kadar değerli. Okuduğum şey, komünist çöküşünden sonra Çekoslovakya'nın Cumhurbaşkanı seçilen Václav ya da Václav Havel'in Ekim 1993 yılında Esquire dergisinden çıkan
anlam ve umut görüntüsü veren kişisel ve siyasi bir nottu. Bu not Havel'in en önemli yazılarından biri haline geldi. Baskı, ayrımcılık, kriz ve çatışmaların ortasında birçok toplum bu nota başvuruyordu. L'homme doit au vin d'être le seul animal à boire sans soif. Le vin est la partie intellectuelle d'un repas. La viande, les légumes en sont la partie matérielle. Çünkü hayatta en çok beğenmediğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade ediş biçimimiz bizim ne kadar merhametli, ne kadar farkındalığı yüksek biri olduğumuzu belli ediyor ya.